Bir soru soracağım size. Evli çocuklarınızın evine ne sıklıkla gidiyorsunuz? Haftada bir mi? Ayda bir mi? Yoksa sadece davet ettiklerinde mi? Belki şu an herhalde çok sık gidiyorum diye düşünüyorsunuz. Ya da tam tersine belki daha sık gitmem gerekir diye. Bu soru yaşlılığın en hassas dengelerinden biri. Çünkü çok sık giderseniz müdahaleci görünürsünüz. Ama çok az giderseniz ilgisiz ve işin en zor tarafı şu. Kimse size açıkça fazla geliyorsun ya da daha sık gel demez. Sadece davranışlarıyla size hissettirirler. Bugün sizinle evli çocuklarınızın evine gitme konusunda bilmeniz gereken 6 altın kuralı paylaşacağım. Bu kurallar hem aile terapistlerinin önerileri hem de binlerce ailenin deneyimlerinden süzülmüş gerçekler. Ve özellikle 3. kural. Birçok ebeveynin "keşke bunu 10 yıl önce bilseydim" dediği kritik bir nokta. Peki siz bu konuda doğru dengeyi kurduğunuzu düşünüyor musunuz? Yoksa farkında olmadan bazı hatalar mı yapıyorsunuz? Hadi birlikte keşfedelim. 1. kural. Davet edilmeden gitmeyin. İlk kural çok basit ama çok önemli. Davet edilmeden gitmeyin. Biliyorum, bu size garip gelebilir. Ama ben anneyim, babayım. Neden davet bekleyeyim ki diye düşünebilirsiniz. Yıllarca onların her ihtiyacında yanlarında oldunuz. Gece yarıları hastalandıklarında hastaneye koştunuz. Ev senin oğlunun, kızının, izine gerek yok değil mi? Ama şimdi durum farklı. Çünkü o ev artık sadece çocuğunuzun değil, eşinin de evi. Ve her insanın kendi evinde özel alanına, rahat etme hakkına ihtiyacı var. Sevim Hanım, 67 yaşında, emekli bir öğretmen. Oğlu Cem evleneli 2 yıl olmuş. Sevim Hanım emekli olduktan sonra zamanı boş geçmeye başlamış. Ve ne yapmış? Haftada 3-4 kez habersizce oğlunun evine gitmeye başlamış. Çorbam vardı, getirdim. Size kabak dolması yaptım. Marketteydim, yolum düştü, uğradım. Başta Cem ve eşi Selin bir şey dememiş ama zamanla Selin rahatsız olmaya başlamış. Çünkü evde rahat edemez olmuş. Belki pijamalarıyla oturmak istiyor ama kayınvalide gelebilir. Belki eşiyle tartışıyorlar ama kapı çalabilir. Belki o gün yorgun, dağınık, makyajsız ama kayınvalide karşısına çıkıyor. Bir gün Cem annesine demiş, "Anne, artık gelmeden önce haber ver lütfen." Sevim Hanım çok kırılmış. "Ben mi fazla geliyorum? Sizin iyiliğiniz için geliyorum," demiş. Ama gerçek şu ki, çocuklarınız sizi sevmediği için değil, kendi özel alanlarına ihtiyaç duyduğu için böyle davranıyorlar. Düşünün, siz de genç evliyken kayınvalideniz her gün habersiz gelse nasıl hissederdiniz? Rahat olabilir miydiniz? Kendi evinizde özgür hisseder miydiniz? Peki ne yapmalısınız? Gitmeden önce mutlaka haber verin. "Cumartesi öğleden sonra müsait misiniz? Uğramak isterim," demek saygının en güzel göstergesidir. Hayır, cevabını saygıyla karşılayın. Eğer "bu hafta biraz yoğunuz, başka zaman olur mu?" diyorlarsa zorlamayın, kırılmayın. Çünkü onların da kendi planları, yorgunlukları, özel zamanları var. Gidip gitmeyi onların kararına bırakın. Siz ne zaman isterseniz gelin demek aslında en doğru yaklaşım. Çünkü davet edilerek gitmek, davetsiz gitmekten 10 kat daha değerlidir. Unutmayın, saygı, sevginin temelidir. Ve saygı, küçük jestlerle başlar. 2. kural, haftalık sıklık dengesini kurun. 2. kural, belki de en çok merak edilen konu, ne sıklıkla gitmeliyim? Aile terapistlerinin önerisi şu, ayda 2-3 kez ya da haftada 1 kez maksimum ve her ziyaret kısa süreli olmalı. 2-3 saat ideal. Ama tabii ki bu her aileye göre değişir. Eğer aynı şehirde, hatta aynı mahallede yaşıyorsanız haftada 1 kez makul olabilir. Ama farklı şehirlerdeyseniz ayda 1 bile çok değerli. Eğer gelininizle ya da damadınızla iyi anlaşıyorsanız daha sık görüşmek sorun olmaz. Ama aranızda gerginlik varsa az ama kaliteli görüşmeler daha iyidir. Torun varsa ve siz bakıyorsanız tabii ki daha sık görüşürsünüz.
Ama bu yardım için olmalı, kontrol için değil. Hüseyin Bey 69 yaşında, emekli bir mühendis. Kızı Deniz İzmir'de yaşıyor, Hüseyin Bey İstanbul'da. Her ay kızını ziyarete gidiyormuş. Ama her gidişinde bir hafta kalıyormuş. Ve ne olmuş biliyor musunuz? Kızı ve damadı ilk günlerde mutlu oluyor. Beraber yemek yapıyorlar, sohbet ediyorlar, geziyorlar. Ama 3. günden sonra gerginlik başlıyormuş. Çünkü bir hafta ev sahibi olmak çok yorucu. Sürekli misafir ağırlıyor gibi hissederler. Kendi rutinleri bozuluyor. Eşler arasındaki özel zamanlar kesiliyor. Ve farkında olmadan herkes gerginleşmeye başlıyor. Hüseyin Bey bunu fark etmiş ve artık ayda bir gidiyor ama sadece 2-3 gün kalıyor. Ve görüşmelerin kalitesi kat be kat artmış. Herkes daha mutlu, daha samimi, daha rahat. İşte altın formül. Az ama kaliteli. Haftada bir kez ama stres yaratmadan. Ayda 2 kez ama mutlu anlar yaşayarak. Çünkü kaliteli zaman geçirmek gerçekten önemlidir. Siz çocuklarınızın evine ne sıklıkla gidiyorsunuz? Ve gidişleriniz samimi mi yoksa gergin mi geçiyor? Yorumlarda bizimle paylaşın lütfen. Eğer her görüşme sonunda keşke biraz daha erken çıksaydım diye düşünüyorsanız belki sıklığı azaltmanın zamanı gelmiştir. 3. kural. İlk bir yıl en kritik dönemdir. Şimdi en kritik kuralı söyleyeceğim. Birçok ebeveynin farkında olmadığı ama aile terapistlerinin en çok vurguladığı nokta. İlk bir yıl, mesafeyi doğru ayarlamak hayati önemlidir. Ne demek bu? Çocuğunuz yeni evlenmiş. Eğer ilk bir yılda çok müdahaleci olursanız, sonraki yıllarda bu ilişkiyi düzeltmek çok zor olur. Ama ilk bir yılda doğru mesafeyi kurarsanız sonraki 30 yıl boyunca o denge devam eder. Nebahat Hanım, oğlu Kaan evlendiği gün çok mutluydu ama aynı zamanda endişeliydi. Acaba artık beni arar mı? Gelinle aram iyi olur mu? Diye düşünüp duruyordu. İlk 3 ayda haftada 3-4 kez evlerine gitmiş. Gelini Eda'ya yemek tarifi öğretmiş. Evin düzenini kontrol etmiş. Sen çalışıyorsun, ben temizlerim demiş. Buzdolabını açıp bakıyor, eksikleri tamamlıyor, çamaşırları katlıyor ve kendince onlara elinden geldiğince yardım ediyormuş. Başta her şey güzel görünüyormuş. Eda hiçbir şey demiyormuş. Hatta ne kadar ilgili bir kayınvalide diye düşünüyormuş. Ama 6. ayda fark etmiş ki Eda artık kendisini evinde rahat hissetmiyor. Her şeyi kayınvalidenin onayına göre yapıyor. Acaba beğenir mi diye düşünüyor. Kendi zevkine göre bir şey alamıyor. Çünkü Nebahat Hanım'ın standartları var. Ve zamanla Eda, Nebahat Hanım'dan uzaklaşmış. Ziyaretler azalmış. Telefon konuşmaları kısalmış. Nebahat Hanım, neden beni artık sevmiyor diye düşünmeye başlamış. Peki Nebahat Hanım ne yapmalıydı? İlk bir yıl mesafe koymalıydı. Siz yeni evlisiniz. Kendi düzeninizi kurun. Ben buradayım ama sizin alanınıza girmeyeceğim demeliydi. Davet beklemeliydi. Ne zaman isterseniz beni çağırın, yeterli. Tavsiye vermekten kaçınmalıydı. Sen nasıl istersen öyle yap demeli, kendi yöntemini dayatmamalıydı. Çünkü ilk bir yıl yeni çiftin biz olma dönemidir. Onlar artık 2 ayrı insan değil, bir çift. Ve bu çift kimliğini kurmaları için sizin bir adım geri durmanız gerekir. Ve ne kadar az müdahale ederseniz onlar o kadar güçlü bir biz olur. Ve güçlü bir çift ailesine daha bağlıdır. Düşünün. Siz oğlunuzun ya da kızınızın evliliğinin ilk yılında nasıl davrandınız? Çok mu müdahale ettiniz? Yoksa onlara alan tanıdınız mı? Eğer bugün aranızda mesafe varsa, belki de sebebi ilk yılda atılan yanlış adımlardır. Ama geç değil. Mesafeyi her zaman düzeltebilirsiniz. Sadece bir adım geri çekilmeniz yeterli. Bu videoyu yararlı buluyorsanız, lütfen beğenmeyi unutmayın. Çünkü bu küçük destek bizim daha fazla insana ulaşmamızı sağlıyor. 4. kural. Gittiğinizde süre sınırını aşmayın.
ne kadar kalacağınız, ne sıklıkla gideceğinizden daha önemli olabilir. Düşünün. 2 saat kalıp keyifli vakit geçirmek, 6 saat kalıp herkesi yormaktan çok daha iyidir. Çünkü insan psikolojisi şöyle çalışır. İlk 1-2 saat herkes mutlu, samimi, rahat. Ama 3. saatte yorgunluk başlar. 4. saatte konuşacak konu biter. 5. saatte herkes ne zaman gidecek diye düşünmeye başlar. Ve en kötüsü, siz gittiğinizde arkadan çok yorulduk demeleri. Ertuğrul Bey 66 yaşında, emekli bir bankacı. Oğlu Bora'nın evine her pazar gidiyormuş ve sabah 10'dan akşam 7'ye kadar kalıyormuş. Başta Bora ve eşi memnunmuş. Ama zamanla fark etmişler ki, pazar günleri artık dinlenme günü değil, misafir ağırlama günü olmuş. Kendi işlerini yapamıyorlar. Alışverişe gidemiyorlar. Temizlik yapamıyorlar. Hatta bazen eşler arasında konuşmaları gereken özel konular oluyor ama kayınpeder evde olduğu için erteliyorlarmış. Bir gün Bora babasına, "Baba, seninle çok güzel vakit geçiriyoruz ama bazen hafta sonları yapmamız gereken işler oluyor. Acaba her hafta gelmesen olur mu?" Ertuğrul Bey önce kırılmış. Demek ki beni fazlalık görüyorlar diye düşünmüş ama sonra anlamış ve ne yapmış? Artık 2-3 haftada bir gidip birkaç saat durup dönüyormuş. Ve ne olmuş biliyor musunuz? Görüşmelerin kalitesi inanılmaz artmış. Herkes daha mutlu, daha neşeli. Çünkü kimse artık yorulmuyor. İşte ideal süre. 2-3 saat. Öğle yemeğine gittiyseniz akşama kadar kalmayın. Kahveye gittiyseniz akşam yemeğine kadar uzatmayın. Ve evden ayrılmadan önce şunu söyleyin: "Çok güzel vakit geçirdik. Artık ben gideyim, siz de rahat edin." Bu basit cümle onlara ne kadar düşünceli olduğunuzu gösterir. Unutmayın, erken ayrılmak geç ayrılmaktan iyidir. Çünkü erken gittiğinizde sizi özlerler. Geç gittiğinizde yorulurlar. Siz genellikle ne kadar kalıyorsunuz? Yorumlara yazın. Belki başka ebeveynlere de fikir verir. 5. kural. Acil ile isteği ayırın. Eğer gerçekten acil bir durum varsa, tabii ki hemen gitmelisiniz. Çocuğunuz hastalandı, gitmelisiniz. Torun doğdu, gitmelisiniz. Bir kriz yaşıyorlar, gitmelisiniz. Ama eğer sadece gitmek istiyorum diye gidiyorsanız, bu istektir, acil değil ve isteği karşı tarafın onayına bağlamalısınız. Gonca Hanım 65 yaşında, kızı Aslı'nın eşi hastalanmış ve evde dinleniyormuş. Gonca Hanım hemen aramış. "Geleyim mi? Size yemek yapayım, yardım edeyim." Aslı demiş ki, "Anne, çok teşekkür ederim ama biz hallederiz. Zaten hafif bir hastalık, birkaç güne geçer." Ama Gonca Hanım dinlememiş. "Yok yok, ben gelirim, sen yorulma," demiş ve gitmiş. Peki sonuç? Damadı çok rahatsız olmuş. Çünkü hasta haldeyken kayınvalidesi gelmiş, kendini izleniyormuş gibi hissetmiş. Rahat edememiş. Belki yatağında dinlenmek istiyordu ama kayınvalide evde olunca salona çıkmak zorunda kalmış. Aslı da ortada kalmış. Hem annesine kırılmak istemiyor hem de eşini rahatsız görmek istemiyormuş. Peki Gonca Hanım ne demeliydi? "Eğer yardımıma ihtiyacınız olursa bir telefon kadar yakınım. Hemen gelirim." Ve eğer çağırırlarsa gitmeli. Çağırmazlarsa saygı göstermeliydi. Acil olmayan durumlar nelerdir? Yemek yaptım, getireyim. Acil değildir, istektir. Sıkıldım, uğrayayım. Acil değildir, istektir. Torunları özledim, acil değildir, istektir. Acil durumlar nelerdir? Hastalık acildir. Kaza acildir. Bakıcı bulamama acildir. Duygusal kriz acildir. Farkı anladınız mı? Acil, onların size ihtiyacı olduğu andır. İstek, sizin onlara ihtiyacınız olduğu andır. Ve ihtiyaç tek taraflı olmamalı, karşılıklı olmalıdır. 6. kural. Gitmeden önce plan yapın. Bu ne demek? Çocuklarınızın evine gitmeden önce kendinize şu soruları sorun. Neden gidiyorum? Sadece görmek için mi, yoksa bir yardımım mı olacak? Ne kadar kalacağım? 2 saat mi? 4 saat mi? Ne yapacağız?
Sadece oturup sohbet mi edeceğiz yoksa birlikte bir şeyler mi yapacağız? Bir şey götürmeli miyim? Yemek mi, tatlı mı, hediye mi? Bu soruları sormak hem size hem onlara kolaylık sağlar. Nazan Hanım 64 yaşında. Oğlu Mert'in evine gitmeye karar vermiş. Ama gitmeden önce aramış. Oğlum, cumartesi öğleden sonra size uğramak istiyorum. Müsait misiniz? Mert demiş, evet anne, gel. Zaten Selin o gün evde olacak. Nazan Hanım sormuş, bir şey getireyim mi? Ne istersiniz? Mert demiş, anne sen kendini yorma. Gel yeter. Ama Nazan Hanım yine de bir tatlı almış, çiçek almış, gitmiş. 2 saat kalmış. Kahve içmişler, sohbet etmişler, torunla oyun oynamış. Sonra kalkmış, gitmek istemiş. Mert ve eşi kal biraz daha demişler. Ama Nazan Hanım demiş, hayır, siz de yoruldunuz. Ben gideyim, siz rahat edin. Birkaç hafta sonra yine gelirim. Ve gitmiş. Peki sonuç? Mert ve eşi kapıyı kapatır kapatmaz birbirlerine demişler. Annem ne kadar tatlı, ne kadar düşünceli. İşte bu, ideal ziyaret. Plan yapılmış, haber verilmiş, kısa sürmüş, keyifli geçmiş ve en önemlisi kimse yorulmamış. Siz gitmeden önce plan yapıyor musunuz? Yoksa anlık karar mı veriyorsunuz? Düşünün. Plansız gidişler çoğu zaman düzensiz geçer. Ama planlı gidişler her zaman daha keyiflidir. Bugün sizinle paylaştığım 6 altın kuralı tekrar özetleyelim. 1. kural. Davet edilmeden gitmeyin. Haber vermek saygının göstergesidir. 2. kural. Haftalık sıklığa dikkat edin. Az ama kaliteli, formülü her zaman işe yarar. 3. kural. İlk 1 yıl çok kritik. Mesafeyi doğru kurun, sonrası kolay gelir. 4. kural. Gittiğinizde süre sınırını aşmayın. 2-3 saat idealdir. 5. kural. Acil ile isteki ayırın. Çağrıldığınızda gidin, isteğinizi zorlamayın. 6. kural. Gitmeden önce plan yapın. Neyi yapacağınızı, ne kadar kalacağınızı bilin. Bu kuralları uyguladığınızda ne olur biliyor musunuz? Çocuklarınız sizi daha çok özler. Gelininiz ya da damadınız sizi daha çok sever. Ve en önemlisi sizinle geçirdikleri zaman mecburiyetten değil, gerçekten istedikleri için olur. Unutmayın, çocuklarınızla olan ilişkiniz artık eskisi gibi değil. Onlar artık sizin küçük çocuklarınız değil, kendi hayatlarını kuran yetişkinler. Ve siz de artık onların günlük hayatının merkezi değilsiniz. Ama bu üzülecek bir şey değil. Çünkü doğru dengeyi kurduğunuzda ilişkiniz daha sağlıklı, daha mutlu ve daha kalıcı olur. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yorumlara hangi kuralı uygulamayı düşündüğünüzü yazın. Belki tecrübeleriniz başkalarına da ışık olur. Ve kanala abone olarak hiçbir videomuzu kaçırmayın. Çünkü burada yaşlılıkta mutlu ve huzurlu olmanın yollarını birlikte keşfediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.